Öncelikle hoş geldiniz sevgili dostlar. Ben Tugay. Nasılsınız diyorum. Sizleri selamlıyorum. Yeni bir mobil oyunla beraberiz. Tabii ki de beklediğimiz kart oyunu Made in Magic Face TSG. Belirli ülkelerde Android için beta'ya çıktı. Şöyle söyleyebilirim. Avustralya, Polonya, Ukrayna, Filipinler ülkesi dahil olmak üzere 6-7 tane ülke var ama ben size nasıl indirebileceğinizi çok basit bir yöntemle göstereceğim. Kesinlikle APK değil ve güvenilirdir. Sonra da oynayalım. Türkçe dil desteğinin de geldiğini söylediler. Tam emin değilim. İsterseniz şuradan bir ekranı yansıtayım ben edit yapmadığım için. Sevgili dost, buraya tap tap download yazıyorsunuz buraya. Tamam mı? Download. Burası zaten en üstte tap tap'in kendi sitesi çıkıyor. Buraya tıklıyorsunuz. En sağdan indiriyorsunuz APK olarak cihazınızda indirmek için. APK olarak ben şu an indirmeyeceğim. Bunu indirdikten sonra nasıl indirebilirsiniz oyunu göstereyim. Ee, Şimdi buradan tap giriyorsunuz sevgili dost. Buraya da bakın, bende yukarıda ismini yazdınız. Magic Face bile yazsanız burada play butonu var bende. Şu an indirme butonu yok. Eğer indirmemiş olsaydım daha önceden buradan download butonu olacaktı. Buradan tıklayıp indirebilirsiniz. Kesinlikle güvenilirdir. Hatta benim profilim bile var. Burada kendimi de göstereyim sizlere, inanmıyorsanız. Kesinlikle güvenilirdir sevgili dostlar. Bakın, bu da hatta benim profilim. Oynadığım oyunlarda paylaşıyorum. İsterseniz oyuna geçelim. İsmimizi yazalım, bir başlayalım bakalım. Türkçe dil desteği de gelmiş. Çok heyecanlıyım. Hiç APK MPK bulmayın. Bu yöntem çok güvenilirdir. İndirin, oynayın abi. TapTap uygulaması da güvenli zaten. Kesinlikle hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Quest girdim. Daha sonradan isterse de hesabımızı bağlarız ama o biraz sürer. Evet, ismimiz tabii ki de takeksiz ama bunun yanı sıra şöyle söyleyeceğim. Boosting paketleri var oyun içerisinde. Ha, bir dakika. Settings. Ee, Audio şu an kalsın, oyun içerisinde bakalım. English, evet. Türkçe, süper. Profil, gizlilik menüsü falan. Bunları geç. Verileri sil, hesabı sil, dili ayarladık. Şunları hafiften yine kısalım. Şu ses seviyesi, tamam, müzik ses seviyesini kısabiliriz oyun içerisinde. Grafikler tabii ki de 60 FPS. Yüksek. Okey. Nice. Tamam. Başka bir şeye gerek yok sevgili dost. Of, doğrula dedik. Şimdi burayı geçiyorum. Ara sahneleri geçelim. Çok uzun sürer. Evet. Şimdi sesine biraz daha bir müdahale olabiliriz. Birazcık sadece şöyle sesine müdahale olabiliriz. Tamam. Şimdi sevgili dost, beni dinlersen oyun içerisinde boosting paketleri var ama oyunu oynayıp gold biriktirip onları da alabiliyoruz. Bak, kahramanın başlangıcında savaş alanına yerleştirilir. Bu bizim kahramanımız, bunu yok etmeden de oyunu kazanamazsınız. Zaten İngilizce olarak anlatmıştım ama Türkçe olarak da daha bir güzel olmuş. Devam etmek için dokun. Bak, söylüyor, kazanmak için düşman kahramanın canını sıfıra indir. Bu kahramanı yok etmeden yani kazanamazsınız. Bir de oyunda altın üretimi vardır. Kart çektiğinizde altın üretir kartlar. Bak, bu şekilde bahsediyor zaten. Elindeki kartlar altın üretir. Altınlarınız kadar da yere kart oynarsınız. Yani oynayacağınız kart da tamamen size kalmıştır. Burada ne oynatıyor bize? Yorgun asker. Bir tane oynadık. Bu neymiş? Kurt oynatıyor bir tane. Yalnız kurt oynadık. Yerleştirme sırası rakibe geçiyor sonra. Ana temel mantık da, hiç oynamayan insanlar varsa oyuna giremeyen, bu şekilde anlatabilirim. Ama Türkçe dil desteğiyle birlikte ben tutacağına inanıyorum bu oyunun. Kesinlikle boosting paketleri de gold'da alabiliyorsunuz. Tabi biraz iyi bir hesap yapmak, desteği yapmak zaman sürebilir. Bu oyunlarda zaman alabilir yani, ama ona da zamanla değiniriz. Hiç sıkıntı olmaz. Öğreticiyi oynayalım. Kartlarımızı seçelim. Hangi desteği alacağımıza karar verelim. Bundan sonra bu seferlik böyle olsun. Sonrasına bakarız. Mesela bak, hemen birebir takas yapacağız. Adamın yerdeki kartlarıyla. Yaratıklar saldırırken birbirlerine hasar verirler. Tamam. Rakibin hamlesine geçiyor sıra. Bir siz oynama şeklinde oluyor. Ama yerdeki kartlarınıza göre şu anda bütün kartlarımızı takas ettik. Sıra ondaysa vurabilir de tur da atlayabilir. Rakibin hamlesi vuracaktır. Evet, ondan sonra da tur alacak ve ana kartınızın XP seviyesi oluyor. Onu da birazdan sizlere gösteririm. Bahsedecektir zaten büyük bir ihtimalle. Biraz daha sesiyle oynayabiliriz. Şöyle oynayabiliriz sesiyle. Tamam. Beceriyi görmek için karta basılı tutarsanız görebiliyorsunuz. Misillenemeye karşı bağışıklığı varmış. Bizim kartımızın da aynı şekilde. Vurduğunuz zaman kartınızda mavi bir ibare belirdi. Bak, 1 XP aldı, gördün mü? 1 DP kazanıyor. XP aldıkça da saldırı savunma şeklinde veya ilerleyen zamanlarda 2, 3, 4 levelde daha değişik şeyler alabiliyorsunuz. Kartınıza XP basıyor. Yeni attığınız karta defans falan basıyor. İkinci tura geçtik. Her turda istediğiniz şekilde bu şekilde
Kartların üzerine basarak kartları gönderip yeni kartlar da çekebiliyorsunuz. Eğer sen isterseniz de çekmeyebilirsiniz. Kartı beğeniyorsanız, yani oynamak istiyorsanız. Bu tamamen size kalmıştır. 2, 4, 5, 6, 7 gold çektik şu anda. Her turda goldlarınız da sıfırlanıyor diye biliyorum. Sıfırlanmıyor da olabilir. Rakip de 10 gold çekti. Şu anda şu görmüş olduğun yanındaki kılıç da inisiyatif kazandı. Yani o oynayacak demek. Oynasın, sıkıntı yok. Yine şu görmüş olduğun kart, menzilli kart attık bir tane, onu da göstereyim sana. Şimdi şu görmüş olduğun kartı gösteremiyorum. Şuradaki kart koruyucu. Koruyucuyu yok etmeden de karşıdaki rakibe hiçbir şekilde hiçbir kartına vuramazsın. Zaten onu gösteriyor. Görmüş olduğun gibi koruyucuya vurduk. Bir level oldu, şimdi sana göstereyim bak. Mesela bir level aldınız, burada gösteriyor suç ve savunma. Şu anda yanındaki yaratıklara artı bir saldırı kazandırırsın diyor. Aldığımızda bak atağı 3 oldu yanımızdaki kartın ve bizim ana kartımızın da atağı 3 oldu. Fark ettiysen. Yani ana temel mantık aslında bu şekilde. Yine İngilizce olarak anlatmıştım ama böyle daha güzel. Ana kartını yok ettiğimiz için de menzilli karakterimizle oyunu kazanmış olduk. Şimdi yeni bir öğreticideyiz yine. Konuşmaları hızlı geçebiliriz. İnisiyatif karşıya geçti. Böyle bir zar atma gibi bir olay var. Okey, yeni kartlarımızı çektik. Kaç gol çektik? Buradan 10 gol çektik. Bu da güzel. Şimdi daha iyi anlayabiliriz aslında mekanikleri. Yere bak, pasif kart attı. Pasif kartla hepsine atak basıyor. Şimdi bizim de aynı şekilde bak, bir yaratığı çağırdığında ona artı 2 can ver diyor. Biz de defans basacağız. Bunu pasif olarak düşünebilirsin. Şimdi bunları attığımızda dikkat et. 3 defansı var, 2 hata var bak. 3 defansı var, attık. Ne oldu? Defansı 5 oldu. Bunun sayesinde basmış olduk. Direnç kolyesi sayesinde. Buna da atacağız. Aynı şekilde ona da basacak. İkisi de 5 defans oldu. 3 karta daha basabiliriz. Bu şekilde düşünebilirsin yani. Koruyucuyu yok etmek zorundayız zaten. Şunların konuşmalarını hızlı geçebiliriz. Ana kartına bir tur vurduk. XP aldık biraz. O da bize vurdu. Tur döndü. Ana temel mantık bu şekilde. Ama Türkçe ile birlikte de bence oynanabilirlik yapısı yüksek diyorum ben. Güzel bir kart oyunu abi. Zaten ilk çıktığında da çok beğenmiştim. Şimdi de çok beğeniyorum. Şimdi bu attığımız kart savunucu. Bu kart ise, bu kartta mesela bak şey diyor. İstediğin bir karta 3 can basabilirsin diyor. Yani defansını yükseltebilirsin. Bir tane de menzilli karakter attık. Yerleştirme sırası onda. Uçan kartlar da var. Uçan kart attı bak hep yere, fark ettiysen. Bunların hepsi uçan kart. Uçuyorlar. Şimdi uçan yaratıklara yalnızca menzilli veya uçan karakterler. Bir tane menzillimiz burada olduğu için bir tanesini hemen yok edebiliriz. Ve menzilli karakterler vurulduğunda asla hiç kimseden damage de yemiyorlar. Defansı halen 4. Bak, güvenli saldırı yapabiliyorlar. Görüyor musun? O da bahsediyor zaten. Hiçbir şekilde şey almaz. Şimdi biz de ana kartına vurmamızı istiyor. Aynı zamanda XP'miz 2 oldu. Buradan yine suç alıyoruz. Bütün kartlarımızın atağı yükselecek yerdeki. 4 canımız kaldı. Sıra bizde. Yine bu, bakayım ne kartı bu? Savunucuyla bunun ana kartına vurduk. 8 canı kaldı. Bizim de 1 canımız kaldı. Şimdi şu kartla 10'a can basabileceğiz kendimize. Yerde zaten kartımızı görürsen bak, bunun işlevi 3 can geri kazandır diyor. Bu şekilde bastığınızda 4 canımız oldu. Turu da 3'e atlatmış olduk. Yeniden. Yeniden kart çekiyorsunuz. Yine karşı taraf da aynı şekilde tabii kartlarını çekiyor ama muhteşem bir oyun. Yani bence muhteşem. Rakibi bekleyelim. Tüm yaratıkları yok et. 10 gold'unu kullandı bu karta. Bu kartın özelliği, attığınız zaman bak zaten yazıyor. Diğer tüm yaratıkları yok ediyor. Yerdeki bütün vurabilecek kartlarınızın hepsini 10 golda yok eder. 7 tane olsa da 8 tane de olsa hepsini yok eder. Hedef karakterleri kutsal kalkan ver.
Bunu attığında burayı kendi anakartını seçersen ona bir kalkan verirsin. İsterse yüzlük saldırı olsun. Vurduğu anda damage yemez. Bunu da verdiğimizde kahramanlarımızın 6-3 3 saldırı veriyor. Ana kahramana, evet, kahramanımıza 6 saldırı şeyi oldu, bak görürsen. Solda 6 yazdı atağa. Bak, vurdu, kalkanımız kırıldı. İsterse 100 olsaydı hata biz yine damage yemeyecektik zaten. Kesinlikle. Büyüler yerleştirme ve savaş aşamasında kullanılabilir diyor. Bak bu şekilde. Bak, tur sonuna kadar hedef karaktere 3 saldırı gücü ver. Bunu da buradan anakartımıza 3 saldırı gücü çekiyoruz. Oluyor saldırısı 9. Bunun 8 defansı var anakartının. Vuruyoruz ve oyunu kazanıyoruz. Mantık tamamen bu şekilde. Sevgili dost, destemizi de seçip bitirelim istersen. Çok da fazla uzamasın. Şu anda da tamamen anlaşılabilir olmuştur diye de düşünüyorum kesinlikle. Al diyor. Bu şekilde başlangıç desteleri var. Inferno, Necro, Akademi. Şimdi bastığınız zaman Akademinin oyun tarzı rakibini kontrol etmek için büyülerle oynayabiliyormuşsunuz. Necro'da ise düşmanlarına sayıca üstün bir yaşayan ölü ordusu. Inferno'da ise saldırgan yaratıklar ve eşlerle her şeyi ortaya koyun diyor. Şimdi ben rakibi kontrol etmek istediğim için de Akademi almak istiyorum. Bunun destesi de artık sizin oluyor. 31 deck zaten. Hepsini açarsanız bütün içerisindeki kartlar sizin oluyor. Deste de oluşturabiliyorsunuz. Onlara da sonraki şeylerde değiniriz. Buradan yeni güzel bir kart çıktı büyük bir ihtimalle. Aynen, menzilli bir tane karakter çıktı. 31 desteği aldık. Hepsini de burada görebilirsin. Hepsi de bizim oldu. Onayla diyoruz. Ana menüye geldik ama bir savaşmayalım. Şu an destemiz de kötü. Bir sonraki şeylerde bakarız. Rank sistemi de açıldı zaten. Çırak 3 oldu. Görevler kısmı açıldı. Koleksiyonda 62 kartımızın olduğunu görebiliyorsun. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki Made in Magic Fest TSG oyunlarında ve kart oyununda görüşmek üzere. Tabii ki de Türkçe dil desteği geldiği için oynayacağız. Hoşça kal abi, görüşürüz.